Kesinlikle yüksek risk. Damarlar birden büzülür. Bu insanlar çok dikkat etmeliler. Fazla açığa açılmadan kenardan tutunarak yüzebilirler. Kalp yetmezliği olanlar, kortizol kullananlar, gebeler ve böbrek yetmezliği olan insanlar aman dikkat. Limon suyuyla kilo veririm diyen insanlara şaşırıyorum. Klima önünde yatıp da ani işitme kaybı yaşayan insanlar var. Bu insanlar oksijensiz kaldıklarında çarpıntıları oluyor ve maalesef kalp krizi geçiriyorlar. O yüzden uyku apnesini lütfen önemseyin, tedbirinizi alın. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Artık iyiden iyiye havalar ısındı, yaz geldi. Herkes de bir serinleme artık çabasına girdi. Plajda birden denize atlayanlar kalp krizi riskiyle karşı karşıya mıdır? Şimdi genç bir insandan eğer bahsediyorsak, genç insanlarda tabii ki ani ısı değişiklikleri aritmi ya da şok yapabilir. Ama özellikle belli yaşın üzerinde risk faktörü olan insanlarda kesinlikle yüksek risk. Damarlar birden büzülür. Sınırda bir koroner arter hastalığın varsa kalp krizi geçirebilirsin. Evet. Peki yüzme için ne dersiniz hocam? Çok sağlıklı olduğunu önceki programlarınızda defalarca da vurguladınız. Peki ne kadar yüzmeli? Ne ritimde yüzmeli? Kimler ne kadar yüzmeli? Vallahi yüzebilen herkes yüzmeli. Yani yüzmek gerçekten her şeye çok faydalı. Eklem sistemimize faydalı, kaslarımıza faydalı, kalbimize faydalı. Hep söylediğim bir şey var. Kalp devamlı ve ritmik sporları seviyor. En çok da yüzme belki sıralamada ilk 3'e giriyor. Evet. Gerçekten çok faydalı. Ama hocam sınırda bir kalp hastalığı var. Ya da hocam bacaklarında ciddi varisleri var. Hocam işte kalp yetmezliği var. Bu insanlar çok dikkat etmeliler. Fazla açığa açılmadan kenardan tutunarak yüzebilirler. Evet. Peki gelelim beslenmeye hocam, sıcak havalarda. Özellikle de hep serin içecekler tüketmek istiyoruz. Maden suları da çok fazla tüketiliyor. Bu noktada dikkat dediğiniz bir husus var mı? Bir kere maden suyunu su gibi tüketmek doğru değil. Tabii ki maden suyu özellikle birkaç tane tüketmenin hiçbir zararı yok. Sonuçta bazı minerallerden zengin, o mineralleri alabilirsiniz. Ama kimler dikkat etmeli? Kalp yetmezliği olanlar, işte kortizol kullananlar, gebeler ve böbrek yetmezliği olan insanlar aman dikkat. Ne kadar tüketmeli mesela hocam bu bahsettiğiniz kişiler? Günde bir uygun mudur yoksa hiç mi? Yani normal, sağlıksız olan, yani bu risk faktörü olan insanlar bir duruma göre biri geçmemeli. Ama sağlıklı insanlar 3 tane de 4. Ya böbreğe çalışan insanlarda sıkıntı olmuyor. Kalp yetmezliği olmayanlarda, kortizol kullanmayanlarda, gebe olmayanlarda genelde fazla bir şey olmuyor ama fazla bir şey yok deyip her su niyetine maden suyu içmemek lazım. Peki hocam tansiyon, çok da tuz içerdiğini biliyoruz maden sularının. Tansiyon hastaları için uygun değil midir? Yani tansiyon hastalarında aslında tuzun direkt etkisi %6,5. Dolayısıyla sen maden suyu içersen illa tansiyon yükselir mantığı doğru bir mantık değil. Ama hocam çok dengesiz tansiyonum var diyorsan ve doktorun sana bir şekilde tuz kısıtlaması istediyse sen sadece maden suyu değil, gazlı içecekler de içmemelisin. Onu da içmemelisin. Kahveden de uzak durmalısın. Kafeinli ürünlerden de uzak durmalısın. Bol bol su diyoruz. Suyun yerine hiçbir şey tutmuyor aslında sanırım. Evet. Peki limonlu su hocam, limon koyuyorlar sularına hem ferahlamak için hem de yağ yakım özelliği olduğunu biliyoruz. Çaylarına limon katanlar da var. Hem ferahlamak hem de kilo vermek için doğru bir yöntem mi, pek zararlı olabilir mi? Yani vücuda hiçbir zararı yok. Ama ben limon suyu içerek zayıflayan insan duymadım. Böyle bir etkisi yok. Limon normal şartlar altında limonlu su faydalı, doğal her şeye evet. Ama limon suyuyla kilo veririm diyen insanlara şaşırıyorum. Önce mesela limonlu su içtim, tansiyonum düştü. Limon sadece size bol su içirir. Bir de buradan dikkat etmemiz gereken ne? Özellikle gastriti, reflüsü olan insanlara, dişlerinde rahatsızlık olan insanlara limonu dikkatli kullanmalarını tavsiye edelim. Peki hocam artık klimaların tuşlarına basıldı. İş yerlerinde, evlerde kullanılıyor. Hatta klima açık şekilde uyuyanlar da var. Bu riskli bir durum mu?
Eğer klimayı gerçekten mantıklı ve zamanında ve yerinde kullanırsan faydalı bir şey. Ama sen klimayı tam karşısına oturup saatlerce karşısında durursan klima ile ilgili bir sürü rahatsızlık, işte sinüzit, migren ya da benzeri rahatsızlıkları çok fazla. Mesela klima önünde yatıp da ani işitme kaybı yaşayan insanlar var. O yüzden klimayı dengeli ve ayarında kullanmak lazım. Hiçbir zaman klimayı 16 derecenin ve altında kullanmamak lazım. 20-22 derece özellikle nem alıcı şekilde kullanmak en sağlıklısı. Yani lafın özü şu, aşırı sıcaklarda tabii ki sıcakta kalıp bol miktarda terlemeyin. Klimayı düzgün, dengeli ve sağlıklı bir şekilde kullanmak sağlığa faydalı. Evet. Hocam sosyal medyada bir trend var. Kışın bile hatta yapıyorlar ama belki burada yazın düşünülebilir. Buzlu havuzlara atlayanlar, buzlu işte buz banyoları yapanlar. İşte gençler yapıyor genelde ama bilmiyorum yaşlılar belki cesaret edemeyebilir. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Gençleştirir mi? Diri tutar mı? Yoksa zararlı mı? Şimdi aslında dünyada da bir trend bu. Özellikle soğuk suya, buzlu suya girmek. Özellikle kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, şeker hastalığı gibi risk faktörü olmayan insanlarda kademeli alıştıra bu işi ama düzenli her gün yapan insanlarda çok faydalı olduğu yayınlarda gösterilmiş. Ne sağlıyor bu? Bir kere bağışıklık sistemin güçleniyor. Kolay kolay mikrop ya da sana enfeksiyon bulaşmıyor. 2, kesinlikle seni diri tutuyor. 3, en önemlisi de bunun bir de kontrası var. Mesela buzlu suda belli bir dönem geçirdikten sonra saunaya girersen bir tarafta damar büzülüyor, bir tarafta damar gevşiyor. Yani damar elastikiyetini arttırıyorsun. Dolayısıyla sağlıklı gençlerde kesinlikle faydalı. Peki hocam uykuya geçecek olursak horlayanlar var. Bu neyin sinyalidir? Bir kere horlamak herkesin başına gelmiyor. Özellikle uyku apnesi denen bir durum var. Çok kilo olan insanlarda ya da burun sisteminde sıkıntı olan insanlarda biz uyku apnesini çok görüyoruz. Uyku apnesi masum bir şey değil. İnsanlar masum alıyor. Benim herif hep horluyor zaten. Gece nefesi arada da duruyor zaten. Maalesef bu insanlar inme geçiriyor. Bu insanlar tansiyonları yükseliyor. Bu insanlar oksijensiz kaldıklarında çarpıntıları oluyor ve maalesef kalp krizi geçiriyorlar. O yüzden uyku apnesini lütfen önemseyin, tedbirinizi alın. Nasıl bir tedavi uygulanıyor hocam uyku apnesinde? Bir kere önce kiloluysan kilo vermek zorundasın. Sağlıklı yaşam açısından bu çok çok önemli. Eğer doktorun ameliyat dediyse ameliyatını olmalısın. Kulak burun boğazcılar yapıyor bu ameliyatı. Yok ameliyat demedilerse özel bir aparatı var. CPAP diyoruz biz ona. Gece nefesin durduğunda alet otomatikman devreye giriyor ve senin nefes almanı sağlıyor. Bunları kullanabilirsin.